Başlayabiliriz. Tamamdır. Merhabalar tekrardan. İlker Altındal ben. Workgroup Merkez'de 3 yıla yakındır yazılım geliştirici olarak çalışmaktayım. Bugün sizlerle de e, WorkData, işte Workgroup'ün içerisinde autocomplete'ler, three point dediğimiz kavram, onlar nedir? Bunlara bakacağız beraber. E, Şimdi şöyle yapalım. Hemen ekranı paylaşmadan önce biraz dokümanda belirtilen Word Data Autocomplete nedir? Onun üzerinden konuşalım. Word Data dediğimiz şey aslında bizim Workgroup içerisinde kendi verilerimizi depoladığımız bir alan. Öyle düşünebilirsiniz. Yani şöyle ki işte yani birden fazla sayfada sürekli kullandığımız bazı kod bloklarına ihtiyacımız oluyor. Örnek verecek olursak mesela işte gelen havale, giden havale, para yatırma işlemlerinde sürekli banka alanlarını kullanıyoruz. Bu banka alanlarına her sayfada ihtiyaç duyunca sürekli aynı kodu yazmaktansa biz kendimize demişiz bir Word data oluşturalım. Bir kere oluşturalım o kod bloklarını. İhtiyacımız olan her yerden çağıralım ve kullanalım şeklinde düşünülmüş. Bu sadece banka için verdiğim küçük bir örnekti. Yani Work Data kavramı bu aslında. Bizim oluşturduğumuz, zaman içerisinde geliştirdiğimiz bütün kodlarımızı bir yerde depolamamız ve içlerinden o an hangisine ihtiyaç duyuyorsak bunu autocomplete ya da işte three point yöntemiyle çekmek ve kullanmak. Yani veriyi istediğimiz şekilde işlemek. Workgroup çatısı altında bu şekilde işte tercüme ediyoruz yani Work Data'yı. Ee, Yani 150-200 civarı hazır bu şekilde fonksiyonumuz var. Birazdan ekranı da paylaşacağım sizinle. Birden fazla yerde ihtiyaç duyuyoruz. İhtiyacımıza göre de bunları kullanıyoruz. Peki yani bunları da neden kullanıyoruz? Şöyle bir örnek daha vereyim. Gene bir para yatırma işlemi yapacağımızı düşünelim ekran üzerinden. Bunun için sistem bizden bazı bilgiler istiyor. İşte bankadır, tutardır, parayı yatıran kişi vesaire açıklama tarzında şeyler istiyor. Biz bir bankayı seçeceğimiz zaman ekranda o bankanın daha önce bizim sistemimizde tanımlı halde bulunması gerekiyor ki biz o ekranda bankayı seçtirip hangi banka üzerinden işlem yaptığını arka tarafta database tarafında kaydedebilelim. Hatta şöyle ekranı da paylaşayım. Çok havada kalmasın. Şu an görüyorsunuzdur sanırım. Şuradan yatırım ekranına gideyim mesela. Evet, az önce bahsettiğim gibi mesela burada kasalarımız var, bankalarımız var, işte proje alanı, tarih tutar, para yatıran kişi gibi alanlar var. Biz bu alanları, örnek veriyorum bankaları, yani banka tanımları altında bir kere tanımlamışız. Burada artık banka ile ilgili işlem yapacağımız zaman seçtirme işlemi yapıyoruz ki daha sonra hangi banka ile ilişkisi kurulmuş bunun bulabilelim. Eğer biz bu tanımlı bankaları burada göstermeyip her seferinde kendimiz elimizle bir banka yazmaya kalkarsak tahmin edebileceğiniz üzere hiçbir ilişki kuramayız. İlişkisel bir veri tabanı oluşturamayız. Bankayı mesela burada select box'ı select'in içerisine doldurmuşuz. Fakat proje alanında şurada bir açılan pop-up var. Şu three point dediğimiz olaya da değineyim yeri gelmişken. Three point dediğimiz olay şu 3 nokta. 3 noktaya bastığımızda biz bağımsız birer objeler açarız Workgroup'te. Bu da yani hangi alana ihtiyaç duyuyorsak onun objesini açıyor aslında. Burada bizden bir proje seçimi yapılması isteniyor. 3 nokta üzerinden gidip bir proje seçmek istiyorsam şuraya tıkladığımda bağımsız bir
Workcube objesi açılıyor ve projelerim listeleniyor. Ben içlerinden bir tanesini buraya düşürebiliyorum. Ya da diğer bir kavramımız autocomplete. Autocomplete'de de 3 nokta üzerinden bir pop-up açmayıp direkt input'un içerisinde bir arama yaptırdığımda bana bir geri dönen değer oluyor. Bu geri dönen değeri tek yine burada input'un içine işleyebiliyorum. Autocomplete dediğimiz kavram bu. Aslında bunu daha önceden de duymuşsunuzdur. Bu ortak bir özellik. Peki biz bunu Workcube'de nasıl yapıyoruz? Ee, Biraz kod tarafında göstereyim. Şimdi şurada hangi sayfada olduğumuzu bir bulalım önce. Buradayım. Evet, şurada proje alanındayım şurada. Proje input'unun içerisindeyim. Öncelikle autocomplete tarafına bakalım. Bizim sistem içerisinde autocomplete create diye bir JavaScript fonksiyonumuz var. Autocomplete işlemleri bunun üzerinden çalışıyor komple. Input'un onFocus özelliğinde biz bu fonksiyonu çağırıyoruz. Daha sonra bu fonksiyonumuz belli başlı parametreler alıyor. Şöyle hemen o autocomplete fonksiyonunu da bulalım. O da burada. Fonksiyonumuzu şurada tekrardan aratalım. Bakıyorum. Evet, şurası bu fonksiyon. Yani onFocus olunca bu fonksiyonumuz tetiklendiği anlamına geliyor. Bu fonksiyonu yolladığımız her bir parametrenin de AutoComplete.js'in içerisinde bir karşılığı var. Yolladığımız her parametre neye tekabül ediyor? Bu belirtilmiş. Örnek vereyim. Burada AutoComplete ID birinci parametre. Arama yapılacak tekstin ID değerini belirtir şeklinde yazılmış. Find field vrk dediği şey database'den arama yapılacak alanların listesini belirtir. Üçüncü ve dördüncü olan kısımlarda arama yapılacak work data, diğeri de listede görünecek alanlar. Bize şimdilik bu dördü sadece yeterli olacaktır. Şöyle ki biz burada bayağı bir parametre yollamışız autocomplete fonksiyonuna. Her birinin bir anlamı var elbette. Burada fonksiyonda zaten az önce bunlara bakmıştık. Bizim için önemli olan şu. Şimdi birinci parametremizde biz project head olarak göndermişiz. Yani arama yapılacak tekstin ID değerini belirtir şeklinde yazılmış. İşte daha sonra project head diye şunlara tekabül eden şeyleri yollamışlar. Ve şu dördüncü parametre, bizim için en önemli olan parametre, hangi query'yi kullanacağım? Workdata içerisinden hangi workdata'yı çeksin, hangi query'yi çeksin? Dördüncü parametremiz bunu belirtiyor. Bu da getProject workdatasını çağırmış buradan. Yani ben şu bilgileri yollayarak getProject datasını çekmek istiyorum. GetProject datasından dönen query değerinden de sadece şuradaki project ID ve project head değerini döndürmek istiyorum. Yani şöyle, şuraya incele dediğimizde, şurayı tekrardan bir yenileyim. Şu an burası project ID'miz de boş. Project head kısmımız da boş. Herhangi bir seçim yapmadığımız için. Şurada ben bir autocomplete fonksiyonunu çalıştırdım. Bir tane proje filtreledim. Projeyi doldurduğumda, yani projenin seçimini yaptığımda otomatik olarak project ID'sine value'sunu kaydetmiş oldu. Ki ben artık bunu veri tabanına işleyebileyim. Autocomplete tarafından değil de pop-up'tan açıp bir proje düşürmüş olsaydım yine aynı şekilde şu project ID kısmı değişecekti. Hidden tarafında, bu ekranda görülmeyen tarafında tutuyoruz.
Amacımız bu. Yani hangi bize bilgi lazımsa arka planda işleyeceğimiz veriyi hidden'daki input'a doldurmak. Autocomplete peki nasıl çalışıyor? Parametrelerimizi gönderdik. İstediğimiz Word datayı da belirttik. Hangi alanları dolduracağını da söyledik. Hemen hemen her şeyi burada tek seferde veriyoruz. Autocomplete JavaScript tarafında, fonksiyonun oluşturulduğu tarafta bazı JavaScript tarafında ayarlar var. Örnek olarak burada stil ayarları verilmiş. Input tarafından gönderilen bilgiler bir diziye doldurulmuş. Bunları tek tek tabii ki anlatmayacağım. Burada bu işlemler yapıldıktan sonra daha sonra bizi sistemden yani bu fonksiyondan beklediğimiz şey bize datayı getirmesi. Datayı getirirken de şurada Ajax Page Load'la yüklediği bir objemiz var. Workcube objesi. Bu da sanırım şuna tekabül ediyordu. Autocomplete CFM tarafı. Biri JS tarafı, biri CFM tarafı. CFM tarafında şöyle yapalım. Hatta şuraya bir dump edelim. Daha önceki derslerde dump kavramını duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Dump ile çeşitli değişkenleri ekrana bastırma işlemi yaptırabiliyoruz. Bakın zaten burada geldi. Şimdi ben buraya öz ve yazdığımda hangi attribütlerimin autocomplete CFM'e ulaştığını görebiliyorum. Burada bizim için önemli olan şöyle bir kısım var. Burada bakın cf include komutuyla Word dataların içerisinden bizim istediğimiz Word datayı include ediyor. Burada da hangi dosyanın include edileceğini şu url.query ya da attributes.query ile karar veriyor. Biz input içerisinden get project query'sini istediğimizi belirtmiştik. Bakın buraya geldi. Hatta tekrar şöyle başa dönecek olursak şurada dördüncü parametremizi göndermiştik get project olarak. Yolladığımız attribute buraya kadar ulaştı. Şimdi bu değişkenin yerine get project alıyor. Bu da gidiyor work data klasörünün arasında onu buluyor. Work datalarımız da şurada. V16'nın içerisinde şurada work data diye klasörümüz var. 179 tane öğe varmış. Evet, bizim aradığımız get project'ti. Bakalım içerisinde ne var. Evet, get project CFM'in içerisinde bir tane fonksiyon oluşturulmuş. Get project diye. Zaten bu fonksiyonu çağırıyor. Biz bunu temsil ettiğini söylemiştik az önce. Get project fonksiyonun içerisinde de bazı koşullara göre işte projeler çekilmiş. Komple bir select sorgusu yani herhangi bir insert, update, delete gibi işlemler yok. Tamamen select'ten ibaret. Buraları select'le çekmiş, doldurmuş ve fonksiyonu bir query olarak şurada da return type query olarak geri dönmüş. Herhangi bir özelliği yok başka. Query olarak döndükten sonra artık biz burada şöyle bakalım. Şu değişkene query'mizin sonucunu doldurmuşuz ve cf output query ile query'mizin sonucunu döndürmüşüz. Bu kavramlara daha önceki derslerden biraz daha hakimsinizdir diye düşünüyorum. İşte bir query'yi output'la birlikte döndürebildiğimizi ya da loop'la birlikte döndürebildiğimizi falan biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Burada döndürdükten sonra query'yi artık tamamen şu ekranda görmüş olduğunuz kısma işleme olayı kalıyor. Başka herhangi bir şeyi yok. Şöyle bakıyorum.
Evet, ekstra başka bir şey yok. Duruma göre burada koşullar var. Herhangi bir şöyle bir bakalım. Herhangi bir sonuç bulamayınca işte kayıt bulunamadı şeklinde şurada dönüşü var. Tıklayınca işte şuradaki autocomplete'in kaybolması ile ilgili kontroller var. Buradan projeyi seçtiğimizde arkadaki input'un hidden'ındaki değeri doldurma gibi bir özelliği var. Baştan aşağı artık JavaScript ile ilgili işlemler yapıyor. Ee, Yani autocomplete'in bizdeki karşılığı, bizdeki amacı, kullanımı bu şekilde Workgroup tarafında. Hemen hemen her sayfada karşımıza çıkar. Örnek veriyorum, bir de gelen havaleye gideyim. Gelen havalede burada bakın cari var, proje var, abone ol, fiziki varlık. Şu üç noktaları gördüğünüz zaman muhtemelen bunun kullanımı kolaylaştırması adına bu input'a autocomplete özelliği de eklenmiştir diye düşünüyorum. Şöyle baktığımda evet burada da var. Hatta şu dump'ı kaldıralım. O tarafı anladık. Ve yeniliyorum. Fiziki varlıklarda pop-up'tan gittiğimde ne var? Evet, burada da daha farklı fiziki varlıklar var. Ee, Yani bu sefer buradan gittiğimizde az önce biz get project query'sini istemiştik. Bu sayfada fiziki varlıkta da bunun adı bambaşka bir şeydir. Mesela tahminen evet get accept diye bir sayfa var. Muhtemelen onu çağırıyor da olabilir. Hatta DOM'dan da beraber bakabiliriz. Evet, şurada dördüncü parametrede az önce get project'ti. Hatta burada projeye tekrar bakalım. Burada da aynısını kullanmıştır. Get project. Fiziki varlıkta olay değişmiş. Get asset p autocomplete diye bir work data'yı çağırıyor. Şurada aratayım. Evet, burada böyle bir work data var. Bu sefer fiziki varlıkta bu dosya şuradaki include edilen yere yazacak. Bu sefer fiziki varlıkları listeleyecek. Tamamen yolladığımız parametreye göre, ihtiyacımız olan ve bilgiye göre work dataları oynatabiliyoruz bu şekilde. Kullanımı bu şekilde. Hmm, Autocomplete'ler tamamen yani baktığınızda kullanımı kolaylaştırmak için konulmuş özelliklerdir. Bir yandan burada pop-up açıp filtre yapıp arama yapıp ürünü düşürmek var. Diğer yandan da sadece 3 harf girerek istediğimiz e, veriyi çağırma gibi bir kullanım söz konusu. O yüzden yani zaman da kazandırıyor son kullanıcıya. Kolaylık da sağlıyor. Autocomplete ile ilgili olan kısımlar böyle. Pop-up'lar yani 3 point dediğimiz olay pop-up'lar tamamen bambaşka objeler. Burada da work dataları kullanabiliriz ya da kullanmayabiliriz. Tamamen kullanıcıya ya da yazılımcıya kalmış bir durum. Bazı objeler geliştirilirken work data'daki fonksiyonlardan daha fazla özellik eklenmek istenilebilir ya da ihtiyaç duyulabilir. Bu sefer oluşturduğumuz objenin içine de work data'daki query'yi değil, bağımsız bir query oluşturup o şekilde değerleri dönüyoruz. Ama sonuç olarak buradan da bir ürün düşürdüğümüzde gene formun içerisindeki input'ta hedef gösterdiğimiz alanlara verileri işliyor. Asıl amaç budur yani. Pop-up'ta da, autocomplete'de de istediğimiz veriyi çağırıp işlemek. Başka bir amacımız yok. Work data kavramımız da o şekilde. Hmm, Yani sormak istediğiniz bir şey varsa araya girebilirsiniz. Ya da anlaşılmayan bir şey varsa orayı tekrar anlatabilirim. Yani Workcube altındaki kavramlarımız bu şekilde. Çok fazla uzatabileceğimiz bir konu değil. İhtiyaca göre work datalar arttırılabilir bu arada. Şu anda biz yani işte projede, abone, fiziki varlıkta kullanıyoruz ama
masraf merkezi, bütçe kalemi buralarda da vardır muhtemelen. Evet, her tarafta var. Ama ihtiyaca göre çoğaltılabilir. Yani 200 küsür tane Word data vardı az önce baktığımda. Çoğalabilecek şeyler, ihtiyaca göre arttırılabilecek şeyler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorusu olan varsa ya da kafasına bir şey takılan varsa üzerinden geçebiliriz tekrar. Ya da sesim geliyor mu? Koptuk mu? Yok yok, sesin iyi gayet. Sesiniz gayet iyi geliyor. Tabii bugünkü Çok konu böyle karşı hızlı mı karşıya oldu bilmiyorum ama. geliyor mu sesim? Bir daha söylerseniz. Geliyor mu şimdi sesim? Evet, şu an geliyor. Yani konuları biz Classroom'a parça parça yüklediğimiz için tabii Evet. ki önceki eğitimlerin izlenmesi bugünkü konunun biraz daha iyi anlaşılmasını sağlayacak. Ben tekrar bunu eklemiş olayım. Hı hı. E, Yine Classroom üzerinde soru cevap kısmımız var. O bölümde de bu alanla ilgili denemeler yaptığınızda takıldığınız bir yer olursa soru cevap kısmından bizlere ulaşabilirsiniz diyelim. Tabii tabii. O şekilde de yapabiliriz. Bugünkü katılımınız için teşekkür ediyorum herkese. Tekrar Tamamdır. Sorusu olan yoksa ben de teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Umarım siz de aramıza katıldıktan sonra geliştirimlere katkı sağlarsınız diyelim. teşekkürler İlker Bey. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere o zaman. İyi günler herkese. Hocam.